Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere ve müttefiklerine karşı Almanya'nın yanında yer aldı. Yenilgisi ise Kıbrıs'ı etkiledi. İngiltere 5 Kasım 1914'te adayı ilhak ettiğini açıkladı. 1. Dünya Savaşı'nda yapılan Lozan Barış Anlaşması ile Kıbrıs tamamen İngilizlerin kontrolüne girmiş oldu. Adada 1974 harekatına giden sürecin ilk adımları ise 1950'li yıllarda atıldı. Rumlar Yunanistan'a katılmak için bir takım faaliyetlere girişti. Böylece Türkiye de meseleye dahil oldu. Adada iki toplumlu Kıbrıs Devleti'nin kurulması için harekete geçildi. Türkiye, Yunanistan, İngiltere'nin yürüttüğü görüşmeler sonucunda 1959 yılında Türk ve Rum devletleri halklarının birleşik olduğu bir devlet kuruldu. Varılan mütabakata göre Türkiye, Yunanistan, İngiltere garantör ülkeler oldu. Yani Kıbrıs'ta anayasal düzeni bozmaya yönelik herhangi bir girişimde söz konusu 3 devlet müdahale yetkisi vardı. Kıbrıs devleti kuruldu ama umulan barış bir türlü gelmedi. Çünkü Rum siyasetçiler Yunanistan'la birleşme amacından hiçbir zaman vazgeçmedi. Rumlar bu yolda örgütlenerek harekete geçmesi de çok uzun sürmemişti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Makaryos öncülüğünde kurulan EOKA adlı Rum örgütü Türklere karşı saldırılara başladı. Bu saldırıların en kanlısı ise 1963 Aralık ayında düzenlendi. Saldırı tarihe Kanlınoğal adıyla geçecek kadar vahşiydi. Yüzlerce Türk bir gecede katledildi. Her geçen gün artan olaylara Türkiye kayıtsız kalmadı. Türk savaş uçakları Lefkoşa üzerinde uçarak Rumlara ilk mesajı verdi. Adada artan karmaşa üzerine Birleşmiş Milletler de devreye girerek kontrol sağlamaya çalıştı. Birleşmiş Milletler'in müdahalesine rağmen saldırılar devam etti. Garantör devletlerin biri olan İngiltere ise herhangi bir müdahalede bulunmadı. Saldırıların artması üzerine Türkiye adaya müdahale hazırlığına başladı. 1964'te İsmet İnönü hükümeti TBMM'den Kıbrıs müdahale etkisi aldı. O zamanki hükümet 7 Haziran'da adaya müdahale edeceğini açıkladı. Ancak ABD'nin devreye girmesi gecikmedi. Amerika Başkanı Johnson 5 Haziran'da İsmet İnönü'ye bir mektup yazdı. Tarihe Johnson mektubu olarak geçen mesajda Türkiye'ye harekattan vazgeçmesi istendi. ABD'den gelen açık tehdit üzerine Kıbrıs'a müdahale planı rafa kaldırıldı. Cuntacı albay Nikos Sampson 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'a kanlı bir darbe yaptı. Amacı Kıbrıs'taki adanın Yunanistan'a bağlanma hayali olan Enosis'i gerçekleştirmekti. Ve bunun anlamı ise açıkça Türk varlığını adadan silmekti. Büyük bir soykırımı hedefleyen bu darbeye karşı Türkiye derhal harekete geçti. Uluslararası baskılara rağmen Türkiye, garantörlük hakkını kullanmaktan tereddüt etmedi. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, "Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz" sözleriyle duyurdu. Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz günü sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Türk askeri saat 6.05 sularında adaya ayak basmaya başladı. Havadan ve denizden Kıbrıs'a çıkan Türk askerleri Kıbrıslı Türk mücahitlerle omuz omuza vererek çarpıştı ve Türk halkının kurtarıcısı oldu. Ve asıl olayı bitiren ikinci harekatta Türkiye harekatı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne uyarak 22 Temmuz 1974'te durdurdu. Yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına göre Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bir araya gelerek Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşması için görüşmelere başladı. Temmuz ayının sonunda başlayan Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kalınca harekatın ikinci bölümü Ayşe tatile çıksın parolası ile 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece harekete geçildi. Harekatın ikinci bölümünün başlamasından sonra TSK ve mücahitler Kıbrıs'ın başkenti olan Lefkoşa'ya girdi. 18 Ağustos'ta sona eren barış harekatı ile Türk askeri büyük bir başarı kazandı ve adada barış dönemi başlamış oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk ordusu 498 şehit verdi. Kıbrıs Türk tarafında ise harekatta 70'i mücahit 270 kişiyi kaybetti. Kıbrıs Türklerinin genel olarak verdiği şehit sayısı ise tam 1672 olarak kayıtlara geçti. Sonuçta harekat sayesinde Kıbrıs'ın bugünkü sınırları çizildi. 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Rauf Denktaş Federe Devlet ve Meclis Başkanı oldu. 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşu dünyaya ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı da yine Rauf Denktaş oldu. Dostlar, videomuzu beğendiyseniz like ve yorum desteği yapın lütfen. 1000 abone hedefimiz için de lütfen desteklerinizi esirgemeyin.